Olimpos'un en vahşi, en özgür ruhu. Av tanrıçası Artemis. Adı, gümüş bir okun keskin vızıltısıyla ve ayın soğuk ışığıyla anılır. Ona Bakire tanrıça dediler. Peki ya bu bir yemin değil de, kimseye ait olmamanın getirdiği mutlak bir güç beyanıysa? Onu gölette çıplak görmenin bedelini kendi köpekleri tarafından parçalanarak ödeyen avcı Aktaeon'un hikayesi, tanrısal bir öfke nöbeti miydi? Yoksa doğanın sarsılmaz adaletinin kendisi mi? Bu video, ormanın sessizliğini ve ay ışığına fısıldanan sırları anlatıyor. Şimdi, tahtı değil patikaları, sarayı değil ormanı seçen bir tanrıçanın, medeniyete meydan okuyan o vahşi ve yalnız ruhuna inmeye hazır olun. Olimpos'un gürültüsü midemi bulandırır. Babam Zeus'un kahkahaları, Hera'nın bitmek bilmeyen entrikalarının fısıltıları, şölenlerin sahte müziği. Bunların hepsi birer yalandır. Gerçek olan buradadır. Gecenin soğuk, temiz havası ciğerlerimi doldururken, gümüşü ay ışığının aydınlattığı bu ormanda. Gerçek olan, ayağımın altındaki çıtırayan dal, uzaktaki bir kurdun uluması ve ensemdeki tüyleri diken diken eden o av heyecanıdır. Benim tapınağım mermerden değil, bu kadim ağaçların gövdelerindendir. Benim duam, fısıltılarla değil, yaydan çıkan okun keskin vızıltısıyla edilir. Diğerleri güçlerini tahtlarında oturarak sergiler. Bense gücümü koşarken, iz sürerken, avımın nefesini ensemde hissederken bulurum. Onlar şarap ve ambrosya ile sarhoş olur. Benim sarhoşluğum ise ay ışığı ve avın peşindeki o saf, katıksız özgürlüktür. Kardeşim Apollon güneşi alır. Ben ise geceyi. O, lirinin telleriyle medeniyetin müziğini çalar. Ben ise ormanın sessizliğini dinlerim. O, kehanetleriyle geleceği aydınlatır. Bense içgüdülerimin karanlık bilgeliğine güvenirim. Biz bir bütünün iki yarısıyız. İkiz alevleriz. Onunla konuşmama gerek yoktur. Ay ve güneşin birbirini selamlaması gibi, ruhlarımız her şeyi anlar. Annemiz Leto'nun, Hera'nın gazabı yüzünden doğum sancılarıyla kıvrandığı o günleri ikimiz de hatırlarız. O acı, bizim ortak mirasımızdır. Bu yüzden annelere ve doğan her masum canlıya karşı içimde bir şefkat, onlara zarar vermeye cüret edenlere karşı ise sonsuz bir öfke taşırım. Ölümlüler bana Bakire tanrıça derler. Bunu bir eksiklik, bir yoksunluk sanırlar. Anlamazlar. Benim bekaretim, bir erkeğe ait olmamak değildir. Hiç kimseye ait olmamaktır. O, benim bağımsızlığımın zırhıdır. Varlığım, başka bir varlığın gölgesinde solmaya mahkum değildir. Afrodit'in aşk dediği o esaret, o ateşli zincirler, benim için en büyük hakarettir. Benim sevgim, yanımda koşan nemflerimedir. Koruduğum geyiklere, gökyüzünde süzülen şahinleredir. Bu yüzden sınırlarım kesindir. Krallığımın, yani bu vahşi doğanın kanunları nettir. Ve bu kanunlara saygısızlık eden, bedelini öder. O avcıyı, Aktaeon'u hatırlıyorum. Kibirli ve ahmak. Beni ve nemflerimi yıkandığımız o kutsal gölette çıplak gördüğünde gözlerindeki o küstah, sahip olmak isteyen bakışı asla unutmam. O an, o sadece bir ölümlü değil, doğanın düzenini bozan bir ihlaldi. Benim kutsal alanımı, bedenimi, kendi şehvetinin bir nesnesi olarak görmeye cüret etti. Onu bir geyiğe çevirdiğimde, bu bir öfke nöbeti değildi. Bu, adaletti. O, bir avcıydı. Ve ben ona, av olmanın ne demek olduğunu öğrettim. Kendi tazılarının dişleri arasında can verirken attığı çığlıklar, ormanın hafızasından asla silinmeyecek bir derstir. Vahşi olan, asla evcilleştirilemez. Bazen, av bittiğinde ve orman yeniden sessizliğe gömüldüğünde, gökyüzündeki o gümüş diske bakarım. Ay, benim yoldaşımdır. O da benim gibi yalnızdır. Benim gibi sadıktır. Her gece aynı döngüde, karanlığı aydınlatır ama asla güneşe ait olmaz. Orion. Bazen aklıma o gelir. Belki de anlaştığım tek erkekti. Bir avcı, bir yoldaş.
Kardeşim Apollo'nun kıskançlığı ya da benim kibrim. Hikayeyi nasıl anlattıklarının bir önemi yok. Sonunda o da yıldızların arasına karıştı. Benden uzakta bir takım yıldıza dönüştü. Belki de bu en doğrusuydu. Benim kaderim, yoldaşlarla değil, gölgelerle yürümektir. Ben merhametsiz değilim. Doğum yapan bir kadının acısını dindirmek için orada olurum. Savunmasız bir yavruyu korumak için okumu gererim. Ama benim şefkatim, vahşi bir şefkattir. Tıpkı bir anne kurdun yavrularını korumak için parçalamaktan çekinmeyeceği gibi. Ben Artemis. Babamın krallığının değil, ayın ve ormanın kızı. Diz çöken değil, koşan tanrıça. Ve benim krallığımda saygı, sevgiye her zaman üstün gelecektir. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.